Merhaba arkadaşlar. Millet ve milliyetçilik konularının göründüğü kadar basit ve kolay sorunlar olmadığını, bu sorunların tam olarak kavrayabilmek için millet ve milliyetçilik olgularının ortaya çıkış koşullarına geri gitmemiz gerektiğinden söz etmiştim. Şimdi millet ve milliyetçiliği tanımlama çabası içerisine giren değişik düşünce akımlarını, filozofların ve araştırmacıların ortaya koydukları tanımları kabaca ele almıştım. Yani milleti oluşturan unsurlar olarak değişik özelliklerden söz edildiğini, bu özelliklerin birçoğunun belli milliyetçilikleri, belli milletlerin oluşumunu açıklamakla birlikte genel bir çerçeve oluşturmadığını, her zaman yapılan tanımların istisnaların ortaya çıktığını ve bazı millet oluşumlarının bu istisnalara dayandıklarını ortaya koymuştuk. Peki bunun nedeni neydi? Bunun nedeni millet konusunun, millet sorununun hangi bağlamda, neden ve nasıl, hangi düzeneklerin sonucu olarak ortaya çıktığının iyi anlaşılması gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili olarak en önemli bazı unsurlardan, örneğin dilin ne kadar kaygan bir şey olduğunu, yani bir topluluğun dilinin iki kuşak içerisinde hızlıca değişebildiğinden söz etmiştim. Bunun sayısız örneği var. Yani iki kuşak içerisinde bir toplum bir dili bırakıp başka bir dile geçebiliyor. Aynı biçimde etnik temelin, etnisitenin milletlerin oluşması açısından önemli bir unsur olduğunu ama bazı milletleşme örnekleri açısından baktığımızda etnisitenin hiçbir anlamının olmadığını, dolayısıyla etnisiteyle milletleşmeyi açıklamanın mümkün olmadığını da ortaya koymuştuk. Şimdi benzer biçimde kültürel geçmişin, kültürel kader birliğinin, geçmişte yaşanmış bazı birlikteliklerin de önemli oldukları kuşkusuz doğru. Fakat bazı milletler açısından tipik olan ve onlar için artık böyle onların alameti farikası, onların artık bir sembolü, simgesi haline gelmiş bazı özelliklerin bile oluşması bazen o kadar hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleşmiş ki dolayısıyla bu konuyu da abartmamak gerekiyor. Yani basit bir örnek olarak işte Hobsbawm'ın kitabında verilen bazı örneklerden söz etmek istiyorum. Örneğin diyelim İskoçların eteklerinden söz edelim. İskoç erkeklerinin etek giydiği ve İskoçlarda bu ekose kumaşların aslında her kabilenin ayrı bir özelliği olduğu falan söylenir. İşte İskoçluk, İskoç kültürü, İskoç kimliği, milli kimliğinden söz edilirken bu ekose kumaşlar ve özellikle de erkeklerin giydikleri eteklerin çok önemli olduğu falan söylenir. Oysa ki Hobsbawm'ın kitabını okuduğumuz zaman aslında bu işin İngiltereli uyanık bir fabrikatörün becerdiği bir iş olduğunu, dolayısıyla İskoç milliyetçiliğini geliştirmek isteyen bazı kişilerin de bu uydurulan bu gelenek ve hikayeleri benimseyerek hızlı bir biçimde İskoç kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline hızla getirdiklerini görüyoruz. Yani örneğin buna yönelik başka kültürel gelişmeler ve bununla ayrıntıları ile ilgili başka birçok örnek var. Yine örneğin ben her zaman merak etmiştim. Ya Peru ya da işte Kolombiya gibi ülkeleri düşünün. Bu ülkelerde yerliler, yani oranın otantik yerlileri kafalarında hep böyle melon şapkalarla falan gezerler. Allah Allah derdim, yani bu yerlilerin, bu köylülerin bu şapkaları böyle benimsemeleri ve onların kültürlerinde böyle bir şey nasıl olabilir ki? Çünkü melon şapka biliyorsunuz İngiltere'de falan üretilen, Avrupalıların geliştirdikleri bir giyecek ve işte öyle kolay üretilmesi falan öyle kolay bir şey değil. Bunun da kökenine gittiğinizde bu da gene benzer biçimde, hızlı biçimde üretilen, yani icat edilen ve halka benimsetilen ve kolaylıkla gelenekselleştirilebilen bir biçim. Şimdi bunun gibi birçok özellik var. Yani bugün milletin ayırt edici unsurları olarak söz edilen işte dil, din, toprak bütünlüğü, kültür, ortak yaşanmışlık, tarihsel ortak hafıza gibi özelliklerin
Bazıları bazı milletler, milliyetçiliklerin oluşması açısından çok önemli, vazgeçilmez. Bunun doğruluğundan kuşku duyamayız ama mantar biter gibi ortaya çıkan bazı milletler ve milliyetçilikler açısından da bu tür unsurları üretmek ve geliştirmek o kadar da zor değil ve kolaylıkla bu yapılabiliyor. Demek ki bunlar kolaylıkla icat edilip geliştirilebildiklerine göre bunların da altında, yani millet oluşumunun altında daha güçlü ve daha temel nedenlerin olmuş olması gerekiyor. Araştırmamızın ilerleyen safhalarında bunların neler olduğuna bakacağız. Millet veya milliyetçilik oluşumu ne kadar çapraşık bir sorun olduğunun çarpıcı bir örneği olarak bu konuya ilişkin Marksizmin bakış açısından bu videoda söz edeceğim. Şimdi hemen diyebilirsiniz neden Marksizm diye. Marksizmi bu konuda çarpıcı örnek olarak ele almamın nedeni şu. Yani Marksizm sadece Marx Engels'in yaşadıkları işte 19. yüzyılın sonunda geliştirilmiş bir teori ve düşünceler bütünü olmakla yetinmiyor. Biliyorsunuz Marx Engels'ten sonra neredeyse 4-5 kuşak geçti ve 4-5 kuşak geçmesine rağmen bu konuda Marksizmin görüşleri bir bütünlük ve devamlılık arz ediyor. Ve dolayısıyla tek bir ya da birkaç düşünürün belli bir kısa dönemde ortaya attıkları bir düşünceler bütünü değil. İkinci olarak Marksizm şu ya da bu tekil örneğe bağlı olarak tavrını koymuş ya da geliştirmiş de değil. Dünyanın değişik köşelerindeki Marksist hareketlerin hepsi bu milli sorunu farklı biçimlerde ele almaya çalıştılar ve hepsi de Marksist olduklarını iddia ettikleri için bu pencereden baktılar. Daha da önemlisi Marksizm dünyanın neredeyse bir dönem 1/3'ünde bir iktidar olan, yani çok geniş bir coğrafyada değişik iktidarlar vasıtasıyla toplumların geleceğine onlarca yıl hükmeden bir anlayış. Dolayısıyla bu anlayışa bağlı olarak sürdürülen sayısız uygulama ve pratik var. Bunların sonuçları da son derece önemli. Kısacası hem birkaç kuşak süren araştırmacı ve Marksist düşünürlerin düşünceleri hem pratikteki etkinliği ve gücü bakımından Marksizm milli sorunun ele alınmasında ve tartışılmasında iyi bir örnek. Sonuçta Marksizm milli sorun konusunda başarılı olamadı. Hem yapmış olduğu tespitler, hem uygulamada gerçekleştirdikleri hem de öngörüleri bakımından Marksizm milli meselede başarılı olamadı. Yani amiyane terimle bu sorunda Marksizm çuvallamış durumda. Peki Marksizmin milli meseleyi anlayamaması, bir çözüm üretememesi ve kavrayamamasının nedeni ne? İşte bu neden esas olarak milli meselenin temellerinin Marksizmin düşündüğünden de daha gerilerde, hem evrimsel süreç bakımından gerilerde hem de insan psikolojisinin derinlikleri bakımından gerilerde ve içerilerde bazı noktalara dayanıyor olmasından kaynaklanıyor. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan Marksizmin bu konuda neler söylediğini ve başarısızlığının nedenlerini anlatmaya çalışacağım. Marksizmin kurucuları, yani Marx ve Engels'e göre toplumları esas devindiren, onların anlamak için bakmamız gereken ekonomik altyapı. Yani altyapıya, ekonomik ilişkilere, üretim ilişkilerine bakmadan toplumları anlayamayız. Şimdi esas yönlerini buraya çevirdikleri için Marksizme göre milli mesele esas olarak bu temel sorun bağlamında ortaya çıkabilecek bir sorun değil, ona bağlı olarak üst yapısal bir sorundu. Ve Marx Engels esas olarak milli meselenin pazar sorununu kendine dert edinmiş burjuva hareketlerin geliştirdikleri bir hareket olarak değerlendiriyorlardı. Şimdi ve dolayısıyla bir ülkede milli meselenin ele alınmasında o ülkedeki ekonomik durumun hangi düzeyde olduğuna ve onun oradaki üretim ilişkilerine bakmak gerektiğini söylüyorlardı. Bu meselenin birinci yanıydı. Marx ve Engels'in milli meselede yanılmalarının önemli bir diğer nedeni onların Hegel'den miras aldıkları ilerlemeci tarih anlayışıydı.
Çünkü bu ilerlemeci tarih anlayışı şöyle ifade edebiliriz. Hegel'e göre halklar ikiye ayrılıyordu. Bir tarihsel halklar, bir de tarihsel olmayan halklar. Tarihsel halklar mutlak dinin, yani işte tanrısal düşüncenin ya da işte Tanrı'nın taşıyıcısı olan, onun geliştiricisi olan halklardı ve bunlar ve özellikle de tabii Avrupalı halklar, İngiltere, Fransa, Almanya, işte şudur budur gelişmiş ülkeleri esas olarak tarihi halk olarak görüyordu. Diğerleri de tarihsiz halklardı. Bunlar tarihsiz halklar oldukları için mutlak dinin gelişmesi bakımından etkili olmayan ve dolayısıyla da geri kalmış halklardı. Şimdi bu ayrımı ekonomik temelde sürdüren Marx ve Engels, en gelişmiş kapitalist ülkelerin tarih yapan, işte tarihi ilerleten halklar olduklarını, diğer gelişmemiş kapitalizmin öncesi üretim biçimlerine çakılıp kalmış toplulukların ise geri halklar olduklarını söylüyorlardı. Ve dolayısıyla milli meseleye bakarken ekonomik ilişkiler bakımından bir ülkenin gelişmiş olup olmamasını kriter olarak alıyorlardı. Şimdi durum böyle olunca belli meselelerde Marx ve Engels gözlerini taraflara çevirdiklerinde şuna bakıyorlardı. Yani örneğin atıyorum, İşte Almanya ile Danimarka arasında önemli bir sorun olarak Schleswig-Holstein diye bir bölge, bir eyalet vardı ve bu eyaletin diyelim Danimarka'ya mı Almanya'ya mı ait olması gerektiği tartışmasında Marx Engels tartışmasız bir biçimde Almanya'yı savunuyorlardı. Çünkü o dönem Danimarka oldukça geri bir topluluk olarak görülüyordu ve dolayısıyla Schleswig-Holstein'in Almanya'ya bağlanmasının işçi sınıfı ve devrimci hareket açısından önemli olduğunu düşünüyorlardı. Ya da başka bir örnek olarak örneğin Kaliforniya'nın tembel ve haydut Meksikalılara mı yoksa Kuzey Amerika'da ABD'ye mi ait olması gerektiği tartışması söz konusu olduğunda Marx ve Engels hiç düşünmeden konunun işte tembel, hiçbir iş yapmayan, tarihsel olmayan bir halk olarak Meksikalılar da yerine gelişmiş girişimci kapitalizmi geliştiren ABD'de kalması gerektiğini, çok daha önemli olduğunu söylüyorlardı, düşünüyorlardı. Şimdi bu olayı hemen hemen bütün olaylara Marx ve Engels bu biçimde uyguluyorlardı. Örneğin diyelim Slavlara karşı olumsuz sıfatlarla andığı Slav halklarına karşı Avrupalı ülkeleri yanında yer alıyorlardı. Ama diyelim bir Slav olmasına rağmen Rusların Uzak Doğu'da ve Asya'daki bir takım daha geri topluluklar karşısında ilerici bir rol oynayabileceğini kabul ediyorlardı. Yani buradan ne sonuç çıkıyor? Buradan şu sonuç çıkıyor. Marx ve Engels için esas olarak milli mesele burjuvazinin hareketine bağlı olarak üst yapısal bir sorun olduğu için bu sorunu esas olarak kapitalizmin gelişmesine ve ileride komünizm geliştiği zaman ulusal mesele de kendiliğinden kalkacak diyorlardı ve bütün belli milli meselelere bakışlarında hep bu teraziye başvuruyorlardı. Marx ve Engels'in bu ayrımı esas olarak kendi onlarla birlikte aynı dönemde yaşayan düşünürler tarafından, Marksist düşünürler tarafından genelde kabul ediliyordu. Ama örneğin Otto Bauer gibi bazı düşünürler bu konuda bazı çekinceler ortaya koyuyorlardı ki benzer çekinceleri koyanlardan birisi de Kautsky'ydi örneğin. Bunun gibi belli teorisyenlerin bu konudaki çekinceleri daha sonra ikinci kuşak diyebileceğimiz Marksist teorisyenler söz konusu olduğunda daha önemli bir hale geldi. Özellikle de bu konuda Lenin ve Bolşeviklerin önüne ciddi meseleler çıktı. Çünkü onlar devrime esas olarak Batı'da gelişmiş kapitalist ülkelerde değil, Doğu'da ve Doğu'ya giderek daha da Doğu'ya kayan bir alanda tartıştıkları için Lenin bu konuda daha esnek, daha öngörülü ve siyasi mücadeleye denk düşebilecek bir takım tedbirler almak istiyordu. Bu konuda örneğin kuşkusuz Lenin'in de karşısında çıkan, onunla bu konuda dişe diş mücadele eden ya da işte bazı araştırmacılar ve siyasi rakipler vardı. Örneğin diyelim Hindistan söz konusu olduğunda Roy'la
Lenin arasında ciddi tartışmalar vardı ve bu tartışmalar 3. Enternasyonel içinde önemli tartışmalara neden olduğu gibi Lenin'in bazı kabul ettirmek istediği görüşlere farklı görüşlerin de kabul edilmesine neden oldu. Fakat şunu esas olarak vurgulamak istiyorum. Lenin her ne kadar siyasi mücadele açısından tek tek ülkelerdeki milli sorunun öneminden bahsederek bunun ciddiyetle üzerine durulması gerektiğini ve bir kalemde silinmemesi gerektiğini, sorunun yani basitçe düz bir üst yapısal sorun olarak ele alınarak üzerinden atlanamayacak önemde bir sorun olduğunu elbette öne sürdü ve bu yönde politikalar geliştirmeye çalıştı. Ancak esas olarak Marksistlerin milli meselenin temelde burjuvazinin bir pazar sorunu olduğu ve dolayısıyla iktidarın ele alınmasıyla ilgili yapılabilecek tedbirlerle aşılabilecek bir sorun olduğu konusundaki genel Marksist düşünceden pek de farklı düşünmüyorlardı. Marksizmin kurucuları olarak Marx ve Engels'in ekonomik ilişkilere, üretim ilişkilerine öncelik vererek millet meselesini bu temele bağlı ikincil bir sorun olarak ele almaları kuşkusuz etkisini sonraki onlarca yılda sürdürdü. Yani biraz önce söylediğim gibi Lenin ve Lenin'in arkadaşlarının milli mesele konusunda daha esnek, daha yaratıcı çözümlere yönelmiş olmaları kuşkusuz önemliydi. Fakat bir bütün olarak sorunun ele alınması ve soruna ilişkin neler yapılabileceği gibi konulara geldiğinde kuşkusuz Lenin ve arkadaşları da Marx ve Engels'le aynı görüşteydiler. Yani onlar da milli meselenin nereden kaynaklandığını, bu meselenin esas olarak hangi geçmişe dayandığını onlar da bir ciddi mesele olarak ele alıp araştırma yoluna gitmemişlerdi. Öyle olduğu için de milli meseleye ilişkin yazıp çizdikleri ve ortaya koydukları genellikle siyasetle ilgili ve siyasi meselelere bağlı ikincil bir sorun olarak ele aldılar. Ama diyelim onlarla birlikte yaşayan, aynı dönemde yaşayan bazı Marksist önde gelen düşünürler açısından zaten sorun hiç bu kadar ayrıntılı olarak ele alınmaya bile gerek yoktu. Örneğin gerek Rosa Luxemburg, gerek Troçki gibi bazı isimlerin milli mesele konusundaki bakış açıları hemen hemen Marx ve Engels'in söyledikleriyle sınırlıydı. Yani Marx ve Engels'in söyledikleri gibi milletleri, milli hareketleri tamamen burjuvazinin hareketleri olarak ele alıyorlar ve onlarla ilişkileri sınırlı bir takım siyasi ittifaklar çerçevesinde ancak değerlendiriliyorlardı. Yoksa milli meseleyle, milliyetçilikle ya da milli meselenin yol açtığı bazı sorunlarla ilgili ayrıntılı çözümlemeler ya da bu konulara kafa yorma gibi bir düşünceleri yoktu. Dolayısıyla Lenin'den sonra özellikle Mao'nun bu konuya ilişkin çalışmaları teorik olmaktan öte pratikte ve bu pratiğe bağlı olarak devrimci hareketlerin belli ülkelerde nasıl gelişebileceğine ilişkin yaptıkları öngörülerde pratik çözümlere yönelik tedbirler almayı önermişlerdi. Yani gerek Mao gerek ondan sonraki önderlerin milli mesele konusunda söylediklerinin teorik bir derinlikleri olmadığı için bunların ayrıntılarına girmek gerekmiyor. Yani örneğin diyelim gerek Pol Pot gerek Kim Il-sung gibi Marksist hareketlerin önderlerinin yapıp ettikleri ise zaten bu konuda ayrı bir kötü örnek olarak her zaman hatırlanıyor. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Marksizm gibi dünyayı açıklama ve değiştirme çabası içerisindeki bütünlüklü bir teorinin iddialı düşünceler ortaya koyan bir siyasi anlayışın üstelik de dünyanın hiç de azımsanmayacak bölgelerinde etkili iktidar olarak belli
toplumlara yön verme yeteneğinde olmasına rağmen sonuç olarak tamamen başarısız olması bize aslında bu milli meselenin, milletlerin oluşumunun ve milliyetçiliğin gücü, anlamı ve etkisini Marksizmin değerlendirilemediğini açıkça ortaya koyuyor. Yani örneğin 1989'dan sonra Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından hızlı bir biçimde gündeme gelen milliyetçi boğazlaşmalar bütün dünyada olduğu kadar Marksizme gönül verenler arasında da büyük bir şok yaratmıştı. Yani örneğin özellikle Yugoslavya bu açıdan olağanüstü önemde bir örnekti. Yani 1990'lara kadar işte Marksizmin milli meselede ne kadar olumlu ve anlamlı ilerlemeler ve gelişmeler kaydettiği bol bol yazılıp çiziliyordu. Gerek Sovyetler Birliği gerek Yugoslavya bu açıdan örnek olarak gösteriliyordu. Ama buralardaki rejimlerin çökmesiyle birlikte ortaya çıkan iç savaş görüntüleri ve halkların, değişik milletlerin birbirlerini boğazlamaları, özellikle Sırplarla Hırvatların çevrelerindeki Müslümanlarla ve diğer topluluklarla girdikleri kanlı mücadeleler Marksistler ve bütün solcular arasında soğuk duş etkisi yarattı. Peki bu soğuk duş etkisinin bu kadar güçlü olmasının nedeni neydi? Bunun temel nedeni milli meselenin tam olarak kavranmamış olması, kavranmadığı için de milli meselenin bir takım ikincil geçici çözümlerle halledildiği gibi bir yanılsamanın içine girilmiş olmasıydı. Oysa ki sonuçta milli mesele göründüğü kadar basit, ekonomik sorunların halledilmesiyle kendiliğinden yok olacak bir mesele değil. Dolayısıyla milli meselenin geçmişine, milli meseleyi var eden düzenek, yapı ve gelişmelerin tarihsel kökenlerine, tarihsel ve evrimsel kökenlerine göz atmamız gerekiyor. Bundan sonraki videolarda milli meselenin, milletin oluşumunun ve milliyetçiliklerin nasıl ortaya çıktığını anlatırken bir yandan da bu süreçlerde işleyen mekanizmaların neler olduğunu, hangi psikolojik, toplumsal düzeneklerin bu gelişmeleri hızlandırıp yavaşlattığını ya da etkili olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Dolayısıyla millet meselesini anlatabilmek için bu konuları ayrıntılı bir biçimde ele almamız gerekiyor. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.